Sevgili dostlar, mananın derinliklerine yaptığımız bu yolculukta, Gönüller Sultanı, büyük sufi, şair ve düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'yi keşfe çıkıyoruz. Bir yanda akla ve mantığa hitap eden Mesnevi'nin hikmetli hikayeleri, diğer yanda ruha seslenen Divan-ı Kebir'in coşkulu aşk nameleri. Bu iki eser, yüzyıllardır insanlığın kalbine ve aklına ışık tutuyor. Biz de bugün onun ışığına yürüyecek, eserlerinin özündeki evrensel mesajı dinleyeceğiz. Mevlana kimdir? Mevlana, 13. yüzyılda, bugünün Afganistan topraklarında Belh şehrinde doğdu. Ancak Moğol istilaları nedeniyle ailesiyle birlikte yollara düştü ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ya yerleşti. O, babasından iyi bir medrese eğitimi almış, saygın bir alimdi. Hayatı geleneksel bir ilim adamı olarak ilerlerken, 1244 yılında karşılaştığı Şems-i Tebrizi ile tamamen değişti. Şems, adeta Mevlana'nın gönlünde bir kıvılcım çaktı. Onlar, günlerce süren sohbetlerle bilginin ötesine geçtiler. Akıldan kalbe yolculuk ettiler. Bu dostluk, Mevlana'yı kuru bilginin kalıplarından kurtarıp, coşkulu bir aşk şairine dönüştürdü. Şems'in ayrılışı ile Mevlana büyük bir boşluğa düştü. Ancak bu boşluk onu yıkmadı. Aksine sanatsal bir üretime dönüştü. Artık Mevlana, hüznünü ve aşkını hem şiirle hem de sema adını verdiğimiz o kutsal dönüşle ifade edecekti. Mevlana'nın başyapıtlarından ilki olan Mesnevi, 6 ciltten oluşan devasa bir eserdir. Mesnevi'yi eşsiz kılan, kuru nasihat veya felsefi argümanlar yerine, hikayeler aracılığıyla insan ruhuna ve hayatın hakikatlerine rehberlik etmesidir. O, Mesnevi'yi, okuyucunun aklını yormadan, basit görünen ancak derin manalar taşıyan hikayelerle doldurmuştur. Mesnevi'nin temel felsefesi şudur: İnsan sadece akılla değil, aynı zamanda kalp gözüyle de hakikate ulaşabilir. Hikayelerdeki karakterler hayatımızın içinden gelen, kibirli bir tüccar, aptal bir hizmetçi veya bilge bir derviş olabilir. Ancak her hikaye sonunda bizi aynı manevi gerçeğe ulaştırır. Mevlana bu eserle bize her davranışımızın, her seçimimizin bir sonucu olduğunu hatırlatır ve bizi sürekli olarak nefsimizle yüzleşmeye davet eder. Mesnevi'nin en meşhur hikayelerinden biri olan Fil ve Körler hikayesine kulak verelim. Bir köyde daha önce hiç fil görmemiş bir grup kör, karanlık bir ahıra getirilir ve fili incelemeleri istenir. Filden sadece bir parçaya dokunmalarına izin verilir. File dokunan ilk kişi, filin bacağına dokunur ve "Fil tıpkı bir sütun gibidir," der. İkinci kişi, filin hortumuna dokunur ve "Hayır, fil tıpkı bir su borusu gibidir," diye itiraz eder. Üçüncü kişi, filin kulağına dokunur ve "İkinci arkadaş da yanılıyor, fil tıpkı bir yanfece gibidir," der. Her biri, kendi dokunduğu kısma dayanarak filin ne olduğunu iddia eder ve tartışırlar. Oysa hakikat tektir. Fil bir bütündür. Bu hikaye bize şunu anlatır: Biz insanlar etrafımızdaki büyük hakikati ve hatta Allah'ı kendi küçük deneyimlerimiz, dar bakış açımız veya sadece duyduğumuz bilgilerle tanımlamaya çalışırız. Hepimiz sadece filin bir uzvuna dokunuyoruz. Oysa hakikate bütünüyle ulaşmak için o kısıtlı deneyimden sıyrılıp kalp gözümüzü açmamız gerekir. Bu da ancak tevazu ve gönül gözüyle mümkündür. Divan-ı Kebir. Mesnevi aklımıza hitap ederken, Divan-ı Kebir ise tam anlamıyla kalbimizin coşkusudur. Bu eser, Farsça'da büyük divan anlamına gelir ve Mesnevi'ye göre daha lirik, daha tutkulu ve daha şiirseldir. Mevlana bu eserin hemen hemen tamamını Şems'ten ayrıldıktan sonra, yani aşkın ateşinde yandıktan sonra kaleme almıştır. Bu yüzden Divan-ı Kebir'in diğer adı da Şems-i Tebrizi Divanı'dır. Divan, Mevlana'nın kendi yolculuğunu, yani hamdım, piştim, yandım felsefesini yansıtır. Burada beşeri aşkın acısıyla başlayan yolculuk, yerini ilahi aşkın sonsuz sarhoşluğuna bırakır. O, bu eserde adeta kendinden geçmişçesine aşktan başka hiçbir şeye değer vermediğini haykırır. Divan-ı Kebir,
ruhun dünyaya sığmayıp kaynağına dönme arzusunun en coşkulu ifadesidir. Divan-ı Kebir'in felsefesini, Mevlana'nın tüm dünyaya mal olmuş o meşhur evrensel çağrısı özetler. Gel, ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bu çağrı sadece bir davet değil, Mevlana'nın mutlak hoşgörü felsefesinin temelidir. O, kişinin geçmişte yaptığı hatalara, inancına, ırkına veya sosyal statüsüne bakmaksızın herkesi aşkın ve maneviyatın kapısına çağırır. Mevlana bu sözleriyle dinin özünün ve Allah'a ulaşmanın tek yolunun sevgi ve merhametten geçtiğini öğretir. Bizi yargılamadan, kim olduğumuza bakmaksızın gel diyerek dönüşümün ve affın her an mümkün olduğunu gösterir. Bu, tasavvufun en çarpıcı ve evrensel mesajıdır. Sema. Mevlana'nın mirası sadece şiir ve hikayelerden ibaret değildir. Aynı zamanda sema adını verdiğimiz kutsal bir ritüeldir. Semazen, bu dönüş sırasında dünyevi olmayandan soyunur, manevi bir yolculuğa çıkar. Semadaki her hareketin derin bir anlamı vardır. Tannure, beyaz elbise, kefeni yani nefsinden arınmayı temsil eder. Sikke, uzun başlık, mezar taşını yani egonun ölümünü temsil eder. Kolların açılması, sağ elini göğe açıp ilahi feyzi almayı, sol elini yere döndürerek aldığı feyzi insanlığa aktarmayı ifade eder. Sema, sadece estetik bir gösteri değil, kainatın kendi etrafında dönen her zerresiyle uyum içinde yapılan bir zikirdir. Semazen, hem kendi özüne hem de evrenin merkezine dönerek varoluşun birliğine şahitlik eder. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi ve Divan-ı Kebir eserleri 800 yıldır olduğu gibi, bugün de bize insanın özünü, aşkın gücünü ve varoluşun sırrını fısıldıyor. O, Mesnevi'de aklımızı, divanda kalbimizi aydınlatır. Onun evrensel çağrısı, hoşgörü ve sevgiyle hepimizi gönül kapılarını açmaya davet ediyor. Işıkla kalın, esen kalın.